Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli karpak tarifi hazırlıyorum. Evet, tarifimi, kremamı hazırlayarak hemen başlıyorum. Yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 paket vanilya, karıştıralım. 2,5 su bardağı süt, 2 yumurta sarısı, karıştıralım ve koyu kıvama gelene kadar pişirelim. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Altını kapattım. Üzerini kapatarak soğumaya bırakıyorum. Kremayı bir gün öncesinden hazırladım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırarak bir gece dinlendiriyorum. ...125 gram tereyağı tavaya alalım ve eriyene kadar bekleyelim. 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı toz şeker, çok az tuz. Evet, kaynamaya başlayınca 1 su bardağı dolusu un ekleyelim. Altını kısarak sürekli karıştırarak kavuralım. Evet, bu aşamada çok iyi kavurmamız pastamızı çıtır ve kıyır olmasını sağlıyor. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra toplamda 5 adet tam yumurta kullandım. 2 adetli kremadan artan yumurta beyazını kullandım. Azar azar ekleyerek mikser yardımıyla karıştırıyorum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. El sıkma poşetini alıyorum. Kremanın bir miktarını sıkma poşetine alıyorum. Kalanını ikiye böldükten sonra şöyle kare bir kelepçeli kalıbım var. Ona düz bir zemin olacak şekilde yayıyorum ve üzerini hafif bir şekilde düzeltiyorum. Poşete sıktığımı da ekler olacak şekilde tepsiye sıkıyorum. 160 derecede pişirmeyi bırakıyorum. Akşamdan soğuttuğum kremayı hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum. Bir tur karıştırıyorum. 125 gram yumuşak oda ısısındaki tereyağı ekliyorum. Ve birlikte köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Evet, 2 paket toz krem şantiyi ekliyorum. Azar azar kıvam alana kadar da soğuk süt ilavesi yaparak şöyle köpük köpük pürüzsüz bir krema olana kadar karıştırıyorum. Evet, kremam hazır. Kıvamı da pürüzsüz, tam kıvamında sabit bir krema oldu. Fırından çıkartıyorum. Soğumaya bırakıyorum.
Kalan harcı aynı ebatta tepsiye dökerek pişirmeyi bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Kelepçeli kalıba oturttuktan sonra kremayı arasına bolca sürüyorum. İçini doldurduğum ekler pastaları da aralarına yerleştiriyorum. Kalan kremayı üzerine sürüyorum. İkinci katı kapatıyorum. Şöyle en az 3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet, kalıptan çıkartıyorum. Dilerseniz pudra şekeri serperek, dilerseniz çikolata sosuyla ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.